Herkese cümleten selamünaleyküm. Hayırlı hafta sonları efendim. Ortalama sanırım 35-36 gün falan oldu. Hava her zamanki gibi yağışlı ve biz de 15-20 gündür araziden çıkamıyoruz. Araziden dediğim evden de dışarıya kafamızı çıkartamıyoruz. Çünkü çok fazla yağmur var. Maşallah var, güzel yağdı, güzel otlar çıktı. Arada böyle bir güneş de vuruyor, mantar falan da topluyor köylü ama biz hangi mantar toplanır vesaire tam bir bilgimiz olmadığı için pek o işe karışmıyoruz. Yeni küçük de olsa gelişmeler var. Bunlarla ilgili ben bu videoyu çekmeye çalışacağım. En azından çok iş yapmasak da yapmış olduğumuz işleri gösterelim istedim. Normalde geçen sene bu dönemlerde biz çoktan bahçeye ekmiş, bayağı fideler de boy vermiş olurdu ama bu sene biz bahçeyi bile çok geç ekebildik. Konya'da ektiler ama biz yetişemedik. Neden? Hava o kadar çok yağmurlu ki dolu yağıyor vesaire yağıyor. Fideler zarar görür diye. O yüzden biraz geç bir ekim oldu. Gitme gel buraya. Gel buraya. Yuşa'nın yeni arkadaşı. Evet. Yuşa'nın yeni arkadaşım neydi? Evet, sevdin mi arkadaşını? Evet, o benim arkadaşım Sivas. Sivas. Ay, ısırdı beni. Gel Sivas, gidelim. Sivas çiftliğin yeni üyesi. Sivas'tan geldi. Cinsi alabay. Yuşa'nın yeni arkadaşı. Değil mi? Değil mi? Gelin. Daha 38 günlük. Gel. Gel. Hayır, oradan çıkıyor. Sütten kesileli bir hafta olmuş. O yüzden hala bir süt özlemi var. Geceyi annesi zannedip ilk geldiğinde memesine koştu, emmek istedi ama gece pek pas vermedi. Değil mi kızım? Kabul etmedin. O benim. Aa, sakın. Bir şey yapmıyor, kokluyor anneciğim. Sarılamayacak. Benim arkadaş. Ha? Bebeğini emmiyor. Bebeğini emmiyor değil mi? Kokluyor şu an geceyi, tanımaya çalışıyor onu. O bir... Aa! Aa, o da ayağa kalktı. Yuvarlandı. Eğlendim mi? Evet, çok tatlı değil mi? Ayağa kalkmadı lazım. Ben ayağa kalktım. Çok koştu ya, yorulmuştur, daha küçük o.
Sen elleme, kaldırma. O kendi kalkmak isterse kalkar. Hadi kalk. Gece biraz hırlıyor beni elleşme diye. Gece sığıyamam mı ona? Hayır. O Gece biraz küstü. Kuma mı geldi üzerine? Sakin ol Sivas. Sakin ol. Köpeğin adını Yuşa koydu değil mi? Ona Sivaslı bu. Sivas'tan geldi deyince Yuşa tam V'leri söyleyemiyor. Sivas yerine Sibas dedi. İsmi de Sibas kaldı değil mi? Evet. Ama onlar yenmez. Onları biz dikeceğiz. Hayır. Hayır. Poşet yenilmez. Yenilmez. Hayır. Hayır. Tamam hadi bahçeye inelim biraz gezsin. Arkadaşlar Sivas çok güzel yapıyor. Hayır. 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 Çok sevmesi. Hayır. Hayır. Gecenin peşinde böyle dolaşıyor. Hayvan bile kendi cinsini biliyor. Kapısını nasıl açacağız? Şuraya döneceğiz. Öyle her ot yenmez ama karnını ağrır. Oraya nasıl gideceğiz? Aa, çıkıyor. Gel buraya. Martlığını yapmadı ama Mayıslığını yaptı. Burada çok fazla yağmur yağdı ve hala yağmaya devam ediyor. Şu anda yağmaya başladı. Yaz bir türlü gelemedi. Havalar öyle çok soğuk değil ama bayağı yağışlı. Öyle böyle değil. Gök gürültülü, sağanak yağışlı. Değil mi?
Yani usta işiyle ki ustadan kastım babam da bu işten hiç anlamaz. Hayatı boyunca ilk kez sıva yaptı. Ama işte geçmişin vermiş olduğu tecrübeye istinaden şöyle göstermemde fayda var herhalde. Bu benim yaptığım kaba sıva. Şurası şu şekilde. Bu da babamın kaba sıva. Yani babam biraz daha tabii ki böyle pürüzsüz güzel bir şekilde halletmiş bu işi. Kümesin kaba sıvası bitti. Pencereleri ve kapısını takıvereceğiz. Tavuk araştırıyoruz demiştim. Tavuklar gelecek. Ya bir türlü hayvan getiremediniz demeyin ne olur. Hava yağmurlu. Dışarıya kolay kolay çıkamıyoruz. Bahçenin her yeri dandini. Her şey bir yerde. Bir şeyler düzeltilmesi gerekiyor falan. Şu betonla alakalı şeyi göstereceğim. Kalıpla bir beton dökmüştük hatırlıyorsunuz. Bir deneme yapmıştık. Benim yaptığım denemelerin hepsi patladı çünkü ben onları yağmur suyunun içerisinde unuttum. Yani yağmurda unuttum. Yağmurda unuttuğum için ne yazık ki çatladı ve patladı. Yağmurdan dolayı da değil aynı zamanda. İşte tam bundan. Ben bu kumdan yapmıştım biliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bu kumdan değil. Babam da şu kumdan denedi. Daha iri taşlı olan ve başarılı. Bu şekilde çıktı. Gayet de sağlam oldu. Böyle. Tabi buralarda böyle demiştim yani küçük küçük noktalar var diye. O titreşimle alakalı. Bizim öyle bir titreşim veya vibrasyonla alakalı makinemiz olmadığı için. Ama işimizi görür. Gayet güzel çıktı. Bahçenin %90'ını ektik. Böyle bozuk olan yerler var. Bakın tepe tümsek oralar ekilmedi sadece. Diğerlerin tesviyesini yaptık. Onu da babam %50'sini yağmurda ekti. Kalanını da ben ve eşim yağmurda ekmeye çalıştık. Fidelerin çoğu yağmurdan dolayı sıkıntı gördü. Bilmiyorum yarısı yaşamayacak gibime geliyor. Bu yıl bostanla alakalı çok büyük sıkıntı var. Yani istediğimiz gibi olmadı. Hem yoldaydık hem de yani Haziran geldi daha ekemiyoruz. Hava halen kapalı ve rüzgarlı. Gece çok soğuk oluyor. Doğal olarak bu yıl çok verim alacağımızı düşünemiyorum. Biz bu peyzajı bitirmeden de çok böyle tarıma vesaireye yönelemeyecek gibiyiz. Ama bu yıl bir değişiklik yapalım dedik. Hep o taraf ekiyoruz. Çok fazla böyle çok fazla demeyeyim de 15-20 tane falan ağaç ektik. Bakın burada ıhlamurumuz var. Açtı. Tam karşısında da ıhlamur diktim demiştim. Onu da açtı. Böğürtlenler, ahududular, fındıklar. Hepsi tuttu. Hepsi yaprak açtı. Ayva, elma ne ararsanız asma. Hepsi açtı. Burayı böyle ayırdık. Geçen sene biz burayı hiç ekmemiştik. Burayı bu kısmı ve yanını bu şekilde taşlarla marul ektik, nane ektik. Aklınıza gelebilecek birçok böyle şeyleri buraya ektik. Birçoğu böyle yavaş yavaş filizlenmeye başladı. Bamya ektik, fasulye ektik falan. Şu taraflardaki arklara. Aşağı tarafı da sürdük. İlk kez sürüldüğü için çok fazla taş çıktı. Ama ektik. Şu an böyle farkında mısınız? Sağa sola yatık perişan halde. İşte bu dün geceki yağmurdan dolayı biraz böyle sıkıntı yaşadılar. Umarım toprakta kök tutarsa tekrar şöyle bir boy verip dirilecekler. Yağmur suyu da yakar derler. Normalde normal bir suyu da vermek lazım ama vermeye fırsat olmuyor. Yani bu sefer aşırı şekilde çamur oluyor. Çünkü çok yoğun bir şekilde yağmur yağıyor. Eli kulağında yarım saat sonra gene yağacak büyük ihtimal. Durum bundan ibaret. Soran sormayan herkese selam olsun. Elhamdülillah iyiyiz. Bir sıkıntımız yok. Bostandayız, bahçedeyiz. Sadece dediğim gibi yağmurdan dolayı kafamızı dışarıya çok çıkartamadık. Umarım bundan sonra her şey yolunda olur. Güzel bir şekilde içerik üretmeye çalışırız. Havanın ısınması bizim için önemli. Plan proje için önemli. Yani bu ahırın ön tarafın kaldırımını bu arada babam betonunu dökmüş. Ben o zaman turdaydım. İşte sanırım seçimden sonraki pazartesi de başlayıp ahırın iç kısmının betonunu artık tamamıyla dökeceğiz. Peyzaja geçemiyoruz çünkü her yer çamur. Kamyon kapıdan içeriye giremez. Yani girdiği an ne olacağını göstereyim. Girdiği an böyle olur. Yani toprak aşırı şekilde şu an yumuşak. Bizim arazi tamamıyla meyilli olduğu için doğal olarak bakın buradan böyle su yolları açtı kendisine. Şöyle su yolları. Ve çok yoğun bir şekilde yukarıdaki yağmur suyunu aşağıya doğru iletiyor. Bu meyilden dolayı toprak suyu tutmuyor. Meyilin olması bir yönden iyi. Ama bir yönden de böyle bakın buraları böyle çamurluyor. Bugün ben çok çalışamayacağım artık akşam oldu. Videoyu da render yapmam lazım ama yarın komple bahçenin bütün çöpleri vesaireleri işte buralardaki bu dağınıklıklar öyle yağmurdan kaçmış bırakmışız vesaire
komple burayı temizleyeceğiz. Artık ondan sonra ne yapabiliriz, ne yapamayız tekrar baştan göreceğiz bakalım. Hakkımızda hayırlısı olsun. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.